Hepinize selamlar, sevgiler dostlarım. Yağmur çamur dolu bir İzmir haftasından, İzmir gününden sevgiler, saygılar. Arabamız yaklaşık bir haftadır açık yağmurda bekliyor. Evimize de beklenmedik bir mecburi tadilat işlemine girdik. O yüzden her yer çamur, her yer berbat halde. Bir süredir arka taraftan aracın içine su sızıyor. Arka sağ koltuğun altındaki taban paspasının olduğu noktaya. Ön kanalları daha önce sunroof'unu temizlemiştim biliyorsunuz. Fakat bu arka kanallardan şüphem vardı. Sunroof'u da yukarıdan sökmek gerekiyor bu kanalların üstüne ulaşmak için. Temizliği için ya da alttan gireceksiniz bakalite. Ben de mecbur bugün bir temizlik işlemine giriştim. Aracımız burada. Etrafı da size şöyle bir göstereyim. Detaylı bir şekilde incelememizi yapalım. Bilgilendirici bir video olacak. Mecburi bir video oluyor, kusura bakmayın. Etraf berbat halde çünkü. Ama önemli olan videonun bilgilendirici olması. Şimdi mecburi ve acil bir çalışma oldu. Yağmur dindi bir ara. Yaklaşık bir yarım saattir dindi. Bir haftadır sürekli yağıyor İzmir'de yağmur. Dün de bir deprem oldu akşam. Değişik şeyler oluyor artık atmosferde. Şimdi size bu aracın içinin son halini ve yağmur kanal temizliğini, arka sağ yağmur kanal temizliğinden bir enstantane sunayım. Evet arkadaşlar. Etraf berbat halde. Şöyle görüyorsunuz. Zor şartlarda çalışıyoruz. Her yer göl. Aracımızın su gelen noktası şu içinde. Şu paspasın olduğu noktalar su içinde kaldı. Bunlar benim kurulama şeylerim. Bu arada şuralarda sudan emdirdik onu, suyunu. Havluyla emdirdik. Bunun kanalı içeriden geçiyor. Arkadan, içeriden geliyor. Yukarıdan geçiyor. Köşeden aşağı iniyor. Flash'tan çekim yapıyorum karanlık noktalar aydınlansın diye. Çünkü göstermek istediğim şeyler var. Şu benim matım diyeyim. Buradan bulduğum bir fayans parçası. Üzerine yatıyoruz. Bu bagajımızın iç noktası. Flash'lı çekim yapıyorum size. Belki görürsünüz. Yağmur kanalının borusu. Yağmur kanalı da arkadan, içeriden geçip tavana ulaşıyor. Bu da antenimiz. Şu boruyu söktüm. Gider de içeride, aşağıda. Şurada gider var. Bunun altında. İşte şu da gider. Aşağıda. Tam gözükmüyor ama. Evet, sanırım şimdi daha iyi gözüküyor işte. Şu da gider. Buradan devam ediyor aşağı doğru. İlerliyor. Tamponun içine doğru gidiyor. Tamponun içindeki görünümü de aktaralım şuradan. Arkadaşlar şimdi neredeyiz bakalım. Evet işte. Bu da o giderin ucu. Aracın altındayız. Şimdi buradan yukarıdan tel sokup ben bunu bir temizledim. Şimdi buradan bir de içten sokacağım. İçiniz bakın şöyle büzülmüş durumda. Tabii bu büzüğün içi çamur, kir vesaire dolunca su da gitmiyor. Bunu bir açalım. Çünkü yukarıdan şimdi sunroof sökmek bu yağmurda çok meşakkatli iş. Ama bu çözüm olmazsa mecbur yukarıdan sunroof sökülecek. Bayağı bir çamur çıktı gerçi içinden ama biraz da su çıktı. İnşallah çözüm olur. Şimdi bunu yapalım. Daha sonra tekrar görüşürüz. Hoşçakalın. Sevgili dostlarım, az önce hatalı bir bilgi verdim, özür dilerim. Az önce size arabanın altından gösterdiğim kanal antenin altında bulunan su tahliye kanalıydı. Orada da bir tane su tahliye kanalımız var. Ama esas sunroof'tan gelen yağmur kanalımız, şu arka tamponumuzun şöyle üst vilasını söktüm. Şöyle kanartayım. Bakın içeride. Şurada. Şöyle daha iyi görürsünüz. İşte şu çıkıntı olan şey sunroof tahliyesi, baş parmağımın olduğu yere dikkat edin, orada. İçeride. Uğraştığımız meret bu. Ona şimdi bir drenaj kanal tüp, neydi onun adı, bizim telimiz var şurada, işte şu sevgili aparatımızı sokarak alttan da açılmasını sağlayalım. Bir üst taraf kalsın aklımızda endişe. Yani inanın ortam berbat. Çalıştığımız ortamı şöyle bir göstereyim size. Şu an yani su tesisatçılarını geçtim ben burada. Görüyorsunuz ortamı. Berbat bir halde ama mecbur yapıyoruz. Bir de Amerikalılara bakın. Alexander Chaikin yeni bir villa almış. Adam garaj döşemiş, onlardan bahsediyor orada. Süper bir ortam kurmuş. Kapalı garaj, ısıtması, her tarafı, her şey var. Bahçesi var çocukları için. Oyun parkı yapmış vesaire. Büyük gelinmiş bir alan. Bir dönüm bir arazi düşünün. Adamlar ne şartlarda prodüktörlük yapıyor. Biz ne şartlarda yapıyoruz. Şöyle size ortamı gösteriyorum işte. Buyurun bakın. Bir yanda çamur, yağmur, toprak, kum. Bir yanda kömürler. İşte
Ama bizim araç sevgimiz çok büyük. Pürüt sevgimiz çok büyük. Bu şartlarda çalışmaya devam ediyoruz. Şimdi şunu bir açalım. Tekrardan görüşelim birazdan. Antenimizi de yerinden söktük bu arka alana ulaşmak için. Bu antenden çıkan bir tane kanaldan bahsetmiştim size, hortum. İşte burada söktüm onu da. Onun da bir parçası var, gideri. Onu da bulayım, onu da temizledim. Buralarda bir yerdedir o da. Aşağıdan o da çıkıyor. Şimdi şurada telimizi görüyorsunuz, aşağıdan soktuğum tel yukarıdan çıktı. Yani yağmur kanalımızı komple temizledik tampon tarafından gelen. O da tamam. Bunlar tamamlandığına göre şimdi o teli oradan çıkaralım. Yani orası açık demektir bu. Eğer yine içeriye su alırsa bu yukarıdan kaynaklı olacak. Sunroof'u sökmek gerekecek. Üst giderlere bakmak gerekecek. Şu anda boru aşağısı çıkış temiz. Evet dostlarım, orijinal Pürüt antenlerimizin bir özelliği daha, antenin üzerinde de su tahliye hortum olması. Bakın, şu biliyorsunuz dışarıdan gelen bir anten uçu kısmı dışarıdan geliyor. Şöyle dış hava koşullarına maruz kalıyor. Her ne kadar contası da olsa arasından su sızar diye Japonlar bunu düşünmüş ve antenin inen gövdesinin yanına şu kısma, şuraya bakın, bir gider koymuş. Bu hortum da bu giderin ucuna takılıyor. Şu vanada, contada, alta aracın ilk gösterdiğim videodaki tahliye kısmına geçiyor. Tabii bunu bizim ustalar yerine takmayı unutuyor. Görmüyor, atlıyor vesaire. Ondan sonra arabanın bagajını, içini buradan inen sular sızarak su basıyor diyeyim. Evet, şimdi ben onu da yerine takayım. Bütün contalar, her şey, tahliye hortumları yerinde olsun. Eğer bu da sorunumuzu çözmezse dediğim gibi yapacak tek şey sunroof'u sökmek ve tavandan müdahale. Görüşmek üzere. Evet dostlarım, aracın altındaki işlemimizi tamamladıktan sonra şu sunroof'a da bir bakayım dedim. Şu tahliye kanalı nerededir, nasıldır diye de. Muhtemelen şu arada, şu yerde tam gözükmemekle birlikte bir tahliye olması lazım. Bu tahliye buradan inip şuradan aşağı gidip diğer alttan çıkıyor. Bunu şimdi buradan bulmaya çalışıyorum. Yapmışken tam iş yapalım. Açıldı ama gene de bir üstteki şeyi görmek istiyorum. Şimdi bundan ilgileniyorum. Görüşmek dileğiyle. Evet arkadaşlar, ne kadar zor şartlarda çalıştığımı görüyorsunuz. Tam çalışma yaparken yağmura maruz kaldım. Ve arabanın içine kendimi zor attım. Ortamı görüyorsunuz. Sunroof kanalı temizliğimiz, mecburi temizliğimiz devam ediyor. Ama bu arka sunroof kanalının yukarıdan giriş yerini bulamadım. Yani orası çünkü tavana ancak 2 parmak açabiliyorum. Şu köşeden geliyor çünkü sunroof sacını sökmek lazım, bu yağmurda olacak iş diye. Muhtemelen inşallah bu alt açılırsa, açtım altı, oradan sorunumuz çözülecektir. Şimdi biraz şu yağmur dinsin. Tekrar bir çalışmaya devam edelim. Görün sesi, duyun, duyun sesimi, duyun. Amerikalılar, Alexander Chaikin, diğerleri, Jared Brandon, duyun sesimi. Bakın ne kadar zor şartlarda Türkiye'de kardeşleriniz çalışıyor. Sizin Türkiye'li kardeşleriniz, Suriyeli kardeşleriniz değil. Görüyorsunuz değil mi? Pürüt kardeşleri. Bakın ne kadar burada zor şartlarda iş yapıyoruz. Evet. Şimdi biraz bekleyelim bakalım, şu yağmur dinsin. Çalışmamızı sonlandıralım. Evet dostlarım. Antenimizi ve antenin tahliyesini yerine taktık. Sunroof tahliyeleri de yanında. Bir yandan da kömür taşınıyor buradan. Onun gürültüsünü duyuyorsunuz. Zor şartlarda çalışmaya devam ediyoruz. Buraları da mümkün olduğu kadar temizledim. İnşallah sorun giderilmiştir. Dediğim gibi sunroof'un üstünden çok fazla giremedik ama sanırım sorun aşağıdaydı ve çözüldü. Evet arkadaşlar. Yine çalışmamız yağmura maruz kaldı ve bölündü. Ortamı görüyorsunuz. Beklemekten başka çaremiz yok. Neler yaptık? Antenin tahliyesini taktık. Sunroof tahliyesini ayarladık. Şimdi çamur tamponu sökmüştüm.
Tamponu yandan vidasını çıkarıp sökmüştüm. Sağ tamponun, arka tamponun sağ kısmını. Onu yerine takacağım. Burada da kömürleri taşıyan bir tane usta var. O da benim vidayı kaybetti sanırım. Benim üzerinde çalıştığım platformu devirip kendine platform yapmak istedi ama vidayı kaybetti herhalde. 2 tane bu şeyi buldum. Şimdi diğerlerine bakacağız, bulacağız. Zorunlu yağmur molası. Görüşmek üzere. Evet dostlar, bu yağmurun dineceği yok, iyice şiddetlendi. Ben de burada mahsur kaldım. Artık kapşonu taktım, eve koşarak gideceğiz. Araba da burada kalacak bu şekilde. Çaprazlama olarak. Bayağı bir arttı yağmur. Tamponun vidaları kaldı, işte onu da hava dinince yaparız. Çok elzem değil. Onları da hallederiz. Şimdi gidelim. Yukarıya çıkalım. Bugün de çalışmamız bu şekildeydi. Acil bir video oldu. Umarım faydalı olmuştur sizlere de. Şu havlularımı da toparlayayım ben buradaki. Ufak ufak yukarı doğru yola çıkayım. Görüşmek dileğiyle dostlarım. Hoşçakalın.